Bugün karşımızda ilk bakışta eski dönem Diablo oyunlarını hatırlatan ama oynadıkça kendi sistemlerini ortaya çıkarmaya başlayan bir oyun var. Oyunumuzun ismi Shadow Dungeon. Oyunun atmosferine girdiğim ilk anda en çok dikkatimi çeken şey retro görsel tarzı olmuştu. 90'ların sonu ve 2000'lerin başındaki karanlık aksiyon RPG'lerinden ciddi şekilde ilham alıyor. Gotik ortamlar, karanlık zindanlar, iblisler, ölümsüzler ve bolca ganimet. Oyun daha ilk dakikadan itibaren ne yapmak istediğini belli ediyor. Ama Shadow Dungeon'ı sadece görüntüsü üzerinden değerlendirmek hata olur. Çünkü oyunun asıl olayı karakter geliştirme ve ganimet sistemi üzerine kurulu sevgili dostlar. Öncelikle hoş geldiniz efendim, ben Tugay. Bu tarz oyun incelemelerinin devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda da fikir alışverişi yapabiliriz. Oyunda 4 farklı oynanabilir sınıf bulunuyor. Bunlar büyücü, Paladin, Okçu ve Necromancer. Birbirinden oldukça farklı oyun tarzları sunuluyor. Üstelik her sınıfın altında birden fazla yetenek ağacı ve yüzlerce beceri bulunuyor. Bu da karakteri sadece şu sınıfı seçtim, bu yetenekleri açtım seviyesinde bırakmamış. Oynama şeklinizi gerçekten değiştirebilecek kombinasyonlar oluşturmanıza izin verilmiş. Benim özellikle hoşuma giden taraflardan biri de build kurma mantığı oldu. Çünkü oyunda sadece güçlü bir silah bulmak yeterli olmuyor. Ekipmanlarınızla yeteneklerinizi birbirine bağlamaya başladığınızda karakterin nasıl çalıştığını ciddi şekilde değiştirebiliyor ve görebiliyorsunuz. Örnek verecek olursam yakın dövüş odaklı oynarken tamamen farklı bir yapı kurabiliyorsunuz. Büyü tarafına geçtiğinizde ise savaşın temposu değişebiliyor. Okçu tarafında mesafe kontrolü ve hareket daha önemli hale gelirken Necromancer tarafında savaş alanını çağırdığınız yaratıklarla kontrol etmek mümkün kılınmış. Yani oyun size tek bir doğru build dayatmak yerine deneme yapmanız için alan bırakıyor. Bir diğer büyük konu ise ganimet sistemi. Shadow Dungeon burada gerçekten uç noktalara gitmiş. Geliştiricinin verdiği rakamlara göre oyunda 100 milyondan fazla eşya kombinasyonu bulunuyor. Bunun yanında eşyaların farklı beceriler ve sinerjiler taşıması hedeflenmiş ve oluşturulmuş, itemlerin üzerine entegre edilmiş. Bu sistemin güzel tarafı şu: bir süre sonra bir sonraki sandıktan ne çıkacak merakı oluşturmaya başlamış. Fakat benim burada dikkat edeceğim nokta şurası: bu kadar fazla eşya ve özellik olduğunda miktarın gerçekten anlamlı çeşitliliğe dönüşmesi gerekiyor. Sırf milyonlarca kombinasyon olması tek başına sistemi iyi yapmamış. Oyuncunun gerçekten bu eşya benim build'imi değiştirdi diyebilmesi gerekiyor ki oyun bunu başarmış benim gözümden. Savaş tarafında ise oyun oldukça klasik bir hack and slash mantığı kullanmış. Ekranı düşmanlarla dolduruyor, yetenekleri arka arkaya kullanabiliyorsunuz ve süreli daha güçlü ekipman peşinde koşabiliyorsunuz. Düşman çeşitliliği de az değil. Oyunda 200'den fazla canavar türü ve 60'tan fazla benzersiz boss hedeflenmiş durumda. Özellikle boss savaşları burada önemli çünkü sıradan düşmanları temizlemek bir noktadan sonra alışkanlığa dönüşebiliyor. Oyunun sizi gerçekten zorlamaya başladığı yer boss karşılaşmaları olmuş. Harita tasarımı ise retro yaklaşım devam ediyor. Zindanlardan antik tapınaklara, çöllerden harabelere ve daha fantastik bölgelere kadar farklı ortamlar oluşturmuşlar. Görsel taraftan modern A kalitesi arıyorsanız burası kesinlikle o oyun değil sevgili dostlar. Ama zaten Shadow Dungeon'ın amacı bu da değil. Oyun nostalji ile modern loot sistemini birleştirmeye çalışmış ve bence en önemli avantajlarından birisi de Türkçe dil desteğinin olması. Steam sayfasında da zaten Türkçe arayüz seslendirme ve altyazı tarafında desteklendiği belirtilmiş. Bu da özellikle RPG sistemlerinin ve eşya açıklamalarını takip ederken ciddi bir şekilde avantaj sağlıyor insanlara. Oyunun bir diğer dikkat çekici tarafı ise geliştiricinin oldukça küçük bir ekip olması üzerine kurulu. Geliştirici oyunun tek kişi tarafından yaklaşık 9 yıllık bir geliştirme sürecinde yapıldığını belirtmiş. Tabii ki kusursuz bir oyun mu? Hayır. Özellikle bu tarz oyunlarda en büyük problem bir süre sonra tekrar hissi oluşabilmesi, aynı düşmanları kesmek, benzer haritaları geçmek ve sürekli daha iyi eşya aramak bir noktadan sonra oyuncuyu yorabilir. Ama Path of Exile'den örnek vereyim. Hiç de insanlar bundan sıkılmıyorlar. Bu türü seven insanlar sürekli bu oyunu her gün 10 saat 12 saatte oynayabiliyorlar. Bununla da ilgili bilginiz olsun. Önemli olan oynadığınız kombinasyonu ve türü sevebilmek. Ayrıca bu kadar büyük bir build ve eşya sisteminin gerçekten ne kadar dengeli olduğu da uzun vadede ortaya çıkar. Ama şu anki yapısıyla Shadow Dungeon'ın kesinlikle göz ardı edilebilecek bir oyun olduğunu düşünmüyorum kendi gözümden. Eğer Diablo tarzı loot odaklı aksiyon RPG'leri, eski okul karanlık fantezi atmosferini ve karakterinizi saatlerce geliştirip farklı build'ler denemeyi seviyorsanız bu oyuna kesinlikle bir şans vermenizi öneriyorum. Zaten yeni nesil bu oyunları oynayamaz ve sevemez. Ben her zaman bunu söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Onlar oyundan zevk alamazlar ve alamayacaklar da hiçbir zaman. Çünkü onlar toksikliğe alıştı. Onlar manipüle edildi. Bunlar alay etmeye alıştırıldı. Bunlar küfür etmeye alıştırıldı. Bunlar el hareketine alıştırıldı. Bazı yayıncılar ve YouTuber'lar tarafından bu şekilde manipüle edildiği için bunlar toksikleştirildi. Hiçbir zaman bu tür oyunları sevemeyecek. Bununla ilgili bilginiz olsun. Özellikle Türkçe desteğinin de bulunması da bizim açımızda zaten çok büyük bir artı. Kafadan artı 3 puan. Bu tür bir oyunda artı 3 puan benim gözümden böyle. Oyun oynamayı bilen ve yorumlayan adam zaten kafadan bu oyunda Türkçe dil desteğinin olmasına artı 2 puan vermelidir. Vermiyorsa oyundan da anlamıyordur.
Beni de daha fazla konuşturmayın. Eski halime de döndürmeyin diyorum. Benim açımdan Shadow Dungeon'ın en güçlü tarafları: atmosferi çok iyi, loot sistemi çok iyi, build çeşitliliği çok iyi, sınıf yapısı ve retro RPG hissi çok iyi. Neden? Çünkü oyunu tek kişi yapmış. Tek kişiye göre çok iyi bir iş çıkarmış. En büyük soru işareti nedir? Uzun vadede tekrar hissi yaratıp yaratmayacağı, burası bir soru işareti, ama bu her oyunda soru işareti. Her oynadığınız yeni oyunda zaten burası her zaman soru işareti olarak kalacaktır. Eşya çeşitliliğinin gerçekten anlamlı olup olmadığını ve endgame içeriğinin ne kadar güçlü olacağı belirler. Ama tabii ki de bir sonraki güncellemede ve ondan sonraki güncellemelerde oyun kendini belli etmeye de başlar. Kısaca Shadow Dungeon dışarıdan baktığınızda eski tarz bir Diablo klonu gibi görünebilir. Zaten öyle diyeceksiniz. Ama biraz zaman geçirince altında oldukça büyük bir karakter geliştirme ve loot sisteminin olduğunu görebiliyorsunuz. Ben bu oyunun özellikle loot toplamayı, build kurmayı ve karakterini sürekli güçlendirmeyi seven oyunculara öneriyorum. Ama sadece modern grafik ve sinematik sunum arıyorsanız beklentinizi doğru ayarlayın sevgili dostlar. Her oyunda her şeyi bekleyemezsiniz. Kategori seçemiyorsunuz. İnsanlardan da öneri alamıyorsunuz. Yani sen hiç roguelike oyunu denememişsin. Bakıyorsun karşına çıkıyor ama Türkçe dil desteği olduğu halde hiç denemeyi düşünmüyorsun. Bir de evine 3 tane 5 tane Xbox kolu falan almışsın. Yani bana komik falan geliyorsunuz artık. 5.000 lira bir kola verip bir tane roguelike oyununa girip sol butonu çevirmemek bana aptallık geliyor. Yani halen 2022'de çıkmış, 2020'de çıkmış oyunlar oynayıp, yani ben oyuncuyum kafasına giriyorsunuz. Bu bana komik geliyor. Shadow Dungeon eski okul ruhunu modern loot sistemleriyle yeniden yakalamaya çalışan bir oyun ve bence bunu takip etmeye de değeceğini düşünüyorum. Bu tarz oyun incelemelerinin devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki oyun incelemelerinde görüşmek üzere. Sizler de öneri verebilirsiniz ama çoğunlukla eski oyunları incelemiyorum. Bunlar demo sürümleri, yeni oyunlar, yeni çıkacak oyunlar, mobil oyunları da katabiliriz. Çünkü izlenmiyor, yani pek de ilginizin olduğunu düşünmüyorum mobil oyunlara. Atan da liste videosu atıyor, oyundan anladığını iddia ediyor ama o adam önündeki adamı vuramıyor. Yani bu da bana komik geliyor. Neyse, görüşmek üzere efendim, hoşçakalın.